Evet, bugün yine makremeye devam ediyoruz. E, Şöyle küpeler var. Bunları nasıl yapıyoruz? Onları öğrenelim arkadaşlar. Şimdi bunun için gerekli malzemeleri söylüyorum. Bu su taşları var. Şöyle su taşı. e, Bunlar satılıyor. Sökülebilen ipler de olabilir. Yani böyle sökülebilen ipler de olabilir. İlla bu olması şart değil. Hatta mumlu ip de olabilir. Bunlar da olabilir. Ama bunlarla yapılmasını da göstereceğim. Biraz daha farklı sökmeyeceğiz. Ama yani gerçi sökeriz de sıkıntı yok. Ama bu kadar kabarık durmayabilir. Evet, bundan sonra su taşı, şöyle iki tane halkamız e, halkamızın çapı 1,5 santim. Daha büyükleri de olabilir. Evet, ama en az 1,5 santim olmalı bu şekli verebilmek için. İki tane boncuk ortasına koymak için şöyle. Bunlar da arkadaşlar 7-8 milim olabilir. İki tane küpe klipsimiz. Bunun dışında da mumlu iplerimiz ve e, şu parçadan kaç santim keseceğiz ona bakalım. 10 santim. 10 santimden ben bunun için 12 tane kestim. Her biri için 12 tane. Şimdi böyle ama öyle bir kesin ki arkadaşlar birbiriyle aynı olsun. Hani biri uzun biri kısa olmasın. Şu şekilde. Böyle tutup bunu bu şekilde keselim. Hepsi aynı boyda olsun. O önemli. Şimdi bu ara çok moda bunlar. Görürsünüz zaten mağazalarda. Evet, bu şekilde kesiyoruz. İki parçasını da hazırlıyoruz böyle her ikisi içinde. Evet, sonra mumlu ipimizi bir ayarlayalım. Bu renklere yani esas örülecek olan iplere uygun renkler seçmek istiyorum. Morla mesela yapacağım. Mor ip. Şöyle mor. Bir renkte iki kere mesela bundan örüyorsam bir renkte kendi rengiyle örebilirim veyahut biraz daha koyusuyla örebilirim. Bunlar birbirine yakışır arkadaşlar. Mor ve mavi. Evet. Şimdi ilk etapta 1 metreye yakın kesiyorum. Gerçi çok bile olabilir ama 1 metre keseyim kullanırız nasılsa. Evet. Şimdi buraya geldikten sonra şu şekilde yapıyoruz. Şunların şöyle geçiyorum. İkişer tane. Şu şekilde geçiyorum. Bu. Şöyle geçiyorum. Bunu tabii yine bizim altımızda mantar panom var. Bunun altında. Ona tutturuyorum şöyle iğnelerle. Şu şekilde. Bunu da yine biraz bırakalım. Şöyle yapayım. Ve bunu da şöyle bağlıyorum. Ve iki ucu böyle yan yana getiriyorum. Şu iki uç yan yana duracak. Bu biraz şey olduğu için kayıyor. Önemli. Evet. Şu şekilde. Ve bunu tuttuktan sonra şöyle bakın tuttuktan sonra bir önceki dersimizde görmüştük. Sarma düğüm yapıyoruz. Şöyle alıyorum. Buraya koydum. Şu ve bir tane daha düğüm atıyorum. Şöyle ve böyle içinden geçiyorum. Şu şekilde ve ileri doğru ittiriyorum. Şu.
Sonra arkadaşlar bunu bir tane daha alıyorum. Şuradan geçiyorum. Böyle. Gene bunun ikisini yan yana tutuyorum. Bu elimle sağ elim tutuyor, sol elim örüyor. Şuradan girdim. Bakın şöyle. Şu. Tekrar buradan buraya giriyorum. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Sonra gerisini bitirene kadar ben yapayım. Bakın bunu buradan giriyorum. Getiriyorum böyle uç uca. Tutuyorum. Ve buradan bıraktım. Şöyle veriyorum. Sıkı. Bu. Tekrar buradan buraya. Şu şekilde diyorum. Şimdi isterseniz bunların boyunu daha kısa yapabilirsiniz. Yani isterseniz yaptıktan sonra kısaltabilirsiniz. İsterseniz uzun olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben 12 taneyi aynı bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet, 12 taneyi bir kere sıraladık. Şimdi geri döneceğim. Bir sıra daha aynı renkler öreceğim. Şöyle. Bu sefer bu elim sabit, sağ elim örecek. Şuradan da bir yerden tutturalım. Evet. Şimdi örüyorum. Buraya attım. Bakın buradan buraya veriyorum. Her ipimi 2 kez örüyorum. Tekrar bakın koydum. Buradan buraya veriyorum. Bu sabit. Şöyle çektim. Evet, bunu 2 kez ördük. Şimdi tekrar bunu örerken ne yapıyorduk? Bunu alttan şu şekilde öreceğimiz ipi alta koyuyoruz. Koydum buraya. Şuradan aradan veriyorum. Şu. Tekrar. Sıkı sıkı yapıyoruz. Buradan buraya alttan veriyorum. Şu. Evet. Bu şekilde 12 tane ipimizi tamamlıyoruz. Sonra farklı bir renk tekrar öreceğiz. Evet, şöyle koyuyoruz. Her birini 2'şer kez örmeyi unutmayın. Bu çok önemli. Buradan sabitimizi şu şekilde, hani ikisini üst üste gelecek biçimde, bakın böyle üst üste geliyor. Hani şunlar da böyle üst üste, hani yamuk olmasın. Evet, şöyle örüyorum şimdi bunu ben. Evet arkadaşlar, bunu ikinci sırasını da ördük. 2 sıra ördük bu şekilde. Şimdi bir sırada farklı bir renkle öreyim. Şundan. Onu da örelim. Gene bunu şuraya bağlayalım. Şöyle. Şöyle bağlayalım. Bunu da bastıralım yine. Dediğim gibi altında benim mantar panom var. Evet. Şimdi yine aynı şekilde sağ elim örüyor. Sol elim sabit. Bakın aldım. Atıyorum üste. Buradan şöyle çekiyorum. Ve bunu buraya yerleştiriyorum önce. Sonra bir tane daha şu koyuyorum. Buradan buraya. Şu. Tekrar bunu ne yapıyorum? Alta alıyorum. Örümcek ipimi alta alıyorum. Buradan atıyorum.
Buradan yine aynı şekilde bunu sonuna kadar getiriyorum. Şöyle. Her birine ikişer düğüm atıyorum. Evet. Şu. Evet, şimdi iki rengi de tamamladık. Şimdi ne yapacağız? İplerimizi yok edeceğiz. Eğer benim bunda yaptığım gibi, şu küpede yaptığım gibi şu kısmı yapmak isterseniz, buradaki iple devam edebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Buradan gireceğiz. Şöyle çekiyoruz. Tekrar şimdi bunu alıyoruz buradan. Tabii bu baştan hesaplayıp ona göre hani daha uzun tutmanız gerekiyor. Veya bundan da yapabilirsiniz. Hangisi uzunsa. Ben bunu metali gözüksün istediğim için böyle bıraktım. Evet, şimdi şöyle, eğer siz isterseniz diye buradan buraya bakın, bir şu şekilde önce böyle giriyoruz, sonra buraya bakın, buradan da tekrar buradan böyle çıkıyoruz. Evet, bu şekilde örerek tamamını böyle bitirebilirsiniz. Ama ben metal gözüksün istiyorum. Evet, şimdi ben onu sökerim. Şurada size ipleri nasıl yok edeceğiz. Direkt ne yapıyorduk? Kesip yakmıyoruz. İlla bir arkaya çevirme işi var. Onu yapacağız. Şöyle buradan geliyorum. Bakın. Buna girebilirim. Şuna. Veya bu kendisine gireyim. Şöyle. Buradan çıkacağım. Tabii bir pense yardımıyla çekiyorum bunu. Evet, bu. Diğer ucu da şimdi buradan çekeceğim. Orada yakmayın arkadaşlar. Böyle. Bunu da aynen şu kendisine şuradan giriyorum. Evet. Yani şu şekilde geri çevirmiş oluyorum onları. Geri çevirdim. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Evet, şimdi bunları geri çevirdik. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok temiz oldu. Ve bunları şimdi kesiyoruz. Şuradan. Sonra bunu da keselim. Çok az, bakın bir şey var, ucu var. Çok az. Şöyle çok az uçlar. Yani böyle çok miktarda bırakıp da hani yakmayalım. Bu kadarken şunu bakın hemen kesip yapıştırdık. Bunları da yakalım ve hemen yapıştıralım. Evet, şu şekilde tertemiz oldu. Evet, şimdi arkadaşlar gelelim bu kısmına. Burada bütün bunu söküyorum ben hepsini. Böyle tek tek sökeceğiz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, gün geçtikçe videolarımız çoğalıyor. Ve bu videoların içerisinde neredeydi karıştırabilirsiniz. Bu nedenle biz her birini bir başlık altında toplayarak Nazo Tasarım sayfasına yerleştirdik. Orası bir kütüphane gibi oldu. Ve bundan sonra da oraya yerleştireceğiz çektiklerimizi de. Daha kolay ulaşımınız için orayı takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi devam ediyorum bunları sökmeye. Hepsini söktükten sonra diğer küpeme geçeceğim. Ve tabii bu isterseniz dediğim gibi boyunu kısaltabilirsiniz. Evet. Şimdi bunun sökme işini ben yapayım. Sonra tekrar görüşelim.
Ama şu kısmı da bir anlatayım size. Bunu buraya koyacağız. Nasıl yapacağız bunu? Çivileme yapacağız burada arkadaşlar. Çivilerimizi alalım. Evet. Bir tane düzgün bir çivi alalım. Şöyle. Bakın bunu geçiriyorum buraya. Arkası şu şekilde. Yine bunu 1 santim kalacak biçimde şöyle 1 santim kalacak biçimde kesiyorum. Keserken çivimi elimle tutuyorum. Gözüme sıçramasın diye, başka yere sıçramasın diye ve yan keski boncuğa bakıyor. Bakın. Bunları zaman zaman gösteriyorum ki arkadaşlar gerçekten çok büyük hatalar yapılıyor. Şimdi tekrarlamayalım diye bunu böyle kestik. Evet ve çivi kıvırmayı yapacağız. Şuradan tutuyorum. Elimin şekli çok önemli tutarken. Böyle değil. Şimdi bazılarınız böyle tutup böyle elin kıvrılmaz ki böyle mümkün değil. Nasıl? Şu şekilde. Elimiz böyle duruyor. Ve çivi böyle çıkmış değil. Bakın. Tam ucunda da değil. Nerede? Bakın çıkmıyor. Ama gözüküyor. Tam böyle sıfır. Evet buradan alıyoruz. Gelip yapıştırıyoruz yavaşça. Ve şu kısmı bakın buradayken çıkıp bu kısma bir bel veriyorum şöyle. Şu bel veriyorum. Ondan sonra takacağım yere takayım. Buraya bir halka daha koymak istemiyorum. Direkt takacağım. Şu şekilde. Taktıktan sonra da iki ucu getirip buraya yerleştiriyorum. Bu. Bunu da şöyle. Sonra getireceğim. Bunu takacağım. Bu da önemli. Şöyle. Bunu çok hafif açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Deforme etmeden. Pardon böyle takmam lazım. Kulağıma böyle takacağım ya. O da önemli. Evet tekrar yerine koyuyorum bunu. Şu şekilde yapıştırıyorum. Küpemiz böyle olacak. Ama bunlar sökeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitirdik küpelerimizi. İkisini de böyle. Ama isterseniz daha kısa yapabilirsiniz. Yani bunların boyunu kısaltabilirsiniz. Ama eğer kısa yapmak istiyorsanız mutlaka baştan yaparken boylarını ayarlayın. Yoksa bu şekilde kesmeniz biraz riskli olabilir. Çünkü simetri olması gerekiyor. Ya da ikisini aynı anda böyle tutup hani boyunu kısaltabilirsiniz. Ama mümkünse en başta hani iplerin boyunu daha kısa tutabilirsiniz. Evet ama ben böyle uzun istedim. Bir kısa var, bir de uzun kullanmak istiyorum. Aralara böyle boncuk nasıl yapacağız? İsterseniz şu aralara birkaç tanesini alıp böyle iplere boncukları takıyorsunuz ve onların ucunu yakıp böyle çivi başı yapıyorsunuz. O şekilde de aralara birkaç tane değişik kırık taş veya da kristal atabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Evet, bir dahaki derste görüşmek üzere. Güzel günlerde kullanın.